Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyordu. Dua ediyor, ondan yardım istiyorlardı. Peki Kur'an neden onlara müşrik dedi? Cevap sandığından çok daha sarsıcı. Çünkü çoğu insan Allah'a inanmak ile tevhid arasındaki farkı bilmiyor. Ve bu fark bugün de milyonların imanını sessizce deliyor. Kur'an, Mekke müşriklerinin Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiğini söylüyor. Ama iş dua, güven, aracı ve teslimiyet noktasına gelince sistem bozuluyordu. Şimdi bak, bu çok kritik. Onlar Allah yok demiyordu. Hatta zor duruma düştüklerinde samimi şekilde Allah'a yalvarıyorlardı. Kur'an diyor ki gemiye bindiklerinde, dalgalar onları sardığında, insan korkudan aklını kaybedecek noktaya geldiğinde, o anda Allah'a dini yalnız ona has kılarak dua ediyorlardı. Yani kriz anında aracıları unutuyorlar. Ya Rabbi medet, bu azapta bize acı, gemiyi muhafaza eyle. Putları unutuyorlar. Sadece Allah'a dönüyorlar. Ama kurtulup karaya çıkınca ne oluyor? Sistemleri şu. Allah var ama araya bir şeyler koyuyorlar. İşte burada herkesin kafası karışıyor. Abi Allah'a inanıyorlarsa neden müşrik? Çünkü tevhid sadece Allah var demek değil. Tevhid şudur. Kalbin yönü tek olur. Güven tek olur. Dua tek olur. Kulluk tek olur. Şirk ise çoğu kişinin sandığı gibi sadece heykelin önünde secde değil. Şirk bazen daha sinsi olur. Mekke müşriklerinin zihninde şöyle bir sistem vardı. Allah büyük, çok yüce. Biz ona direkt yaklaşamayız. Araya birilerini koymamız lazım. Yani Allah ile kul arasında bir çeşit bürokrasi kurdular. Tıpkı bir padişaha vezirsiz ulaşamazsın ya, onlar da Allah'a böyle ulaşılır sandılar. Kim bu aracılar? Kimi zaman putlar, kimi zaman salih insanların temsili, kimi zaman melekler, kimi zaman bizi Allah'a yaklaştıracak sandıkları aracılar. İşte bu padişah vezir mantığı onları şirke düşürdü. Ve Kur'an onların bu cümlesini de aktarıyor. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibaret ediyoruz. Dikkat et, Allah yok demiyorlar. Tam tersine Allah'a yaklaşmak istiyoruz diyorlar. Ama yöntem bozuk, yol bozuk. Çünkü Allah'a yaklaşmanın yolu Allah'ın koyduğu yol. Şimdi bunu günlük hayattan anlatayım. Bir insan düşün. Ben devlete bağlıyım diyor. Ama işini gücünü torpille çözüyor. Devlet var mı? Var. Ama sistem bozulmuş mu? Bozulmuş. Ya da sınava girerken Allah'a güvenmek yerine cebindeki muskaya güvenip rahatlıyorsan. 7. yüzyıldaki o adamdan ne farkın kaldı? İsim değişti, şekil değişti ama mantık aynı. Allah var ama ben yine de araya bir şeyler koyayım. İşte şirk bazen böyle sinsi giriyor. Tevhid de böyle. Allah'a inanıyorum demek yetmez. Kalbin güveni gerçekten Allah'a mı bağlı? Dua gerçekten Allah'a mı gidiyor? Yoksa araya güç odakları mı giriyor? İşte Mekke'deki problem buydu. Bugün de milyonlar Allah'a inanıyorum diyor. Ama güven nerede? Para, itibar, siyaset, insan, büyü, fal, nazarlık, tılsım, enerji muhabbeti. Yani Allah var diyor ama kalbin direksiyonu başka yerde. Ve insanın en büyük yanılgısı şu. Ben Allah'a inanıyorum ya yeter. Mekke'nin şok gerçeği burada tokat gibi çarpıyor. Allah'a inanmak tevhid için başlangıçtır ama bitiş değildir. Tevhid şunu ister. Dua Allah'a, korku Allah'tan, umut Allah'a, teslimiyet Allah'a, hüküm Allah'ın koyduğu ölçüye. Yani Allah sadece yaratıcı değil, hayatın merkezidir. Şirk ise hayatın merkezini bölmektir. Şimdi biri şunu sorabilir. İyi de abi, onlar Allah'a dua ediyordu. Bu güzel değil mi? Evet güzel. Ama problem şu. Onların duası kriz duasıydı. Tevhid ise hayat düzeni. Sadece boğulurken Allah demek ama kurtulunca tekrar eski düzene dönmek bu tevhid değil. Bu Allah'a sadece acil durum çıkışı yapmak. Ve Kur'an insanı bundan kurtarmak için geliyor. Şu gerçeği netleştirmek gerek. Şirk putlarla sınırlı bir tarih masalı değil.
Şirk kalbin yönünü bölen her şeydir. Ve bu yüzden Kur'an Mekke müşriklerini anlatırken aslında bize şunu söylüyor. Dikkat et. Allah'a inanmak yetmez. Allah'a yönelmek gerekir. Şimdi sana bir soru. Sence şirk sadece tapmak mıdır? Yoksa güvenmek ve araya koymak da şirke girer mi? Yorumlara yaz. Çünkü bir sonraki bölümde şunu konuşacağız. Allah her günahı affeder ama şirk neden affedilmez? Orada işin psikolojik ve akide boyutuna daha da derin gireceğiz. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون